İlk bakışta yalnızca sıradan bir gazlı içecek gibi görünüyordu. Her köşedeki bakkalda, her şehirde, her ülkede bulabileceğiniz soğuk bir soda. Ama Coca-Cola zamanla bundan çok daha fazlasına dönüştü. Dünya çapında milyonlarca insan için bir alışkanlık, bir teselli, bir duygusal dokunuş haline geldi. İnsanlar zor günlerde bile "Gel, birlikte bir Coca-Cola içelim. Sana bir Coca-Cola ısmarlamak istiyorum." diyerek sanki hayatın coşkusunu yeniden çağırıyordu. Ülke kötü zamanlardan geçse de, dünya karanlık dönemler yaşasa da o kırmızı logonun ardında hala küçük bir umut vardı. 1886 yılı kültürel semboller için bereketli bir yıldı. Özgürlük heykeli New York limanında görkemli törenlerle tanıtıldı. Sherlock Holmes, edebiyat dünyasının sokaklarında ilk kez dolaşmaya başladı ve Atlanta şehrinde mütevazı bir evin bodrum katında başarısız sayılan bir eczacı, o sırada yalnızca basit bir içecek olarak gördüğü ama gelecekte bir ikon olacak bir karışım üzerinde çalışıyordu. Adı John Pemberton'dı. Şehirde herkes ona Doktor Pemberton derdi. Hayatının büyük bölümünü onu zengin edecek, iz bırakacak bir ürün arayarak geçirmişti. Doktor Pemberton'ın geçmişi tam olarak bilinmese de biraz tıp eğitimi aldığı, bir süre eczacılık yaptığı ve iç savaşta Konfederasyon ordusunda subay olarak görev yaptığı biliniyor. Savaştan sonra Georgia eyaletinin Columbus şehrine yerleşti. Eczacılık yaparken bir yandan da ticari açıdan başarılı olacak formüller bulmaya çalıştı. Saç boyaları, haplar, türlü ilaçlar denedi ama hiçbiri aradığı başarıyı getirmedi. 1870 yılında Atlanta'ya taşındı. Sherman'ın yürüyüşünün ardından küllerinden doğrulan bu şehir, demir yollarıyla canlanan, kavgacı ama hırslı bir güney kentiydi. Sivil liderler iç savaşın yaralarını geride bırakmak, kuzeyle barışı güçlendirmek ve sanayi devriminin hızına yetişmek istiyordu. Buna Yeni Güney diyorlardı ve bu yeni dünyanın öncülüğünü Atlanta üstlenecekti. Şehrin en büyük ürünü aslında paranın kendisiydi ve Doktor Pemberton da bu yeni ekonomiden pay almak istiyordu. Onun hedefi geçmişin nostaljik plantasyonlarını ve eski geleneklerini yaşatmak değildi. Aksine yepyeni bir çağın, modern bir güneyin içeceğini yaratmaktı. Coca-Cola'nın doğuşu işte bu arayışın içinden filizlendi. Atlanta, Doktor Pemberton'a umut ettiği fırsatı yine vermedi. Aradığı kazancı bulamıyor, denediği her ürün başarısız oluyordu. Fakat 1886 yılının baharında hayatına çok önemli biri girdi. Küçük bir matbaayla Atlanta'ya gelen Kuzeyli gazisi Frank Robinson. Pemberton ürün yaratmada iyiydi ama satmayı bilmiyordu. Robinson ise tam tersine güçlü bir reklam sezgisine sahipti. Bu iki zıt karakter birleşince Coca-Cola'nın temelleri atıldı. Yeni içeceği eski ilaç tezgahlarından değil, Amerikan şehirlerinin yükselen sosyal merkezi olan soda çeşmelerinden sunacaklardı. O dönemde kola diye bir tat bile yokken bu karışım bambaşka bir yenilikti. Robinson, içeceğe akılda kalıcı bir isim verdi. Coca-Cola. Spencerian el yazısıyla çizdiği logo ise 100 yılı aşkın süredir neredeyse hiç değişmeden kaldı. 29 Mayıs tarihinde ilk Coca-Cola reklamını yayımladı. Fakat satışlar başlangıçta iç açıcı değildi. Pemberton bir yıl boyunca yalnızca 25 galon şurup sattı. Kazandığından fazla para harcadı ve sağlığı hızla kötüleşti. İç savaştan kalan rahatsızlıkları onu yatağa düşürdü ve şirket neredeyse batma noktasına geldi. Ve en acı gerçek şuydu: Coca-Cola'nın yükselişi onu yaratan adamın ömrüne yetişmedi. John Pemberton 1888 yılının Ağustos ayında 57 yaşında öldü. Hayatı boyunca aradığı başarıyı hiç göremeden. Pemberton hayatı boyunca altın halkayı yakalamaya çalışan fakat bir türlü başaramayan adamlardan biriydi. Hiçbir gerçek başarısı yoktu ve bugün herkesin bildiği bu içecek onun ellerinde kalsaydı muhtemelen asla bu noktaya ulaşamayacaktı. O yıllarda Coca-Cola'nın değeri neredeyse yoktu. Birkaç yıl içinde büyük bir servet yaratacağını kimse bilmiyordu.
Ona o zaman yatırım yapmak delilik gibi görünürdü. İlginçtir ki Pemberton'un yarım bıraktığı bu icadı kurtaracak kişi de en az onun kadar gözü kara bir adamdı. Asa Griggs Candler bir zamanlar iş için Pemberton'a başvurmuş, hatta reddedilmişti. 21 yaşında cebinde yalnızca 175 dolar varken Atlanta'ya gelmişti. Fakat Pemberton'un aksine fırsatları kaçırmadı. Eczanesini büyüttü. Şirketi yılda 100 bin dolar kazandıran bir işletmeye dönüştürdü. Doğruluk, çalışkanlık ve dini inançlar onun iş anlayışının merkezindeydi. Yıllık toplantılarını ileri Hristiyan askerler ilahisiyle başlatması bu yüzden sürpriz değildi. 1888 yılı civarında Frank Robinson ona Coca-Cola'ya yatırım yapıp yapmak istemediğini sordu. İlk cevap hayırdı. Ürünü bilmiyordu. Eczanesinde soda çeşmesi bile yoktu. Fakat sonra Candler'ın hayatını değiştiren o bardak Coca-Cola geldi. Kendi sözlerine göre o tek yudum onu Coca-Cola'nın potansiyeline inandırdı. Candler'ın dehası buradaydı. O bu içeceğin Atlanta sınırlarından çıkıp ulusal bir fenomen olabileceğini gördü. 1891 yılına geldiğinde Coca-Cola'nın tek sahibi olmuştu. Toplam yatırımı sadece 2300 dolardı. Atlanta satışları zaten yükselişteydi. Fakat asıl mesele bu içeceği ev, şehir şehir duyurmaktı. Candler'ın Pemberton'da olmayan iki gücü vardı. Bir vizyon ve olağanüstü bir pazarlama zekası. Yeni içeceği tüm ülkeye tanıtmak için radikal bir yöntem seçti. Coca-Cola'yı bedava dağıtmak. Seyahat eden satış görevlileri kasabalara gidiyor, insanlara kuponlar veriyordu. Bir kupon, bir bedava bardak Coca-Cola demekti. Fikir basitti. Bir kez dene, beğen, bir dahaki sefere parasını öde. O yıllarda bu strateji devrim niteliğindeydi. Ve en önemlisi, işe yaradı. Asa Candler adeta dünyayı Coca-Cola ile satın aldı. Coca-Cola'nın kaderi o andan sonra değişti. İçerik Pemberton'undu. Fakat geleceği Candler'ın ellerinde şekillendi. 1895 yılı geldiğinde şirket yalnızca kuponlardan 7.700 dolar gelir elde etmişti. Bu 154 bin bardak Coca-Cola demekti. Satışlar hızla tırmanıyordu. Fakat kuponların ulaşabileceği insanların bir sınırı vardı. O dönemde ulusal medya yoktu. Geniş bir ülkede herkese aynı mesajı iletmek neredeyse imkansızdı. Bu yüzden Asa Candler, Coca-Cola logosunu insanların günlük hayatına sokacak yaratıcı bir strateji geliştirdi. Takvimler, posterler, defterler, kitap ayraçları. Hepsi Coca-Cola'nın adını taşıyor ve markayı akıllara kazıyordu. Coca-Cola'nın reklamlarda kullandığı kadın figürleri zarafet ve statü hissi veriyordu. Spencerian yazı işçiliği ise markaya neredeyse sanatsal bir hava katıyordu. Candler hiçbir zaman ucuz üretime yönelmedi. Reklamların baskısından tasarımına kadar her şey üstün kalitedeydi. Bu özen işe yaradı. 1897 yılına gelindiğinde Coca-Cola artık Amerika'nın ulusal içeceği olarak anılıyordu. Fakat bu yükselişin gölgesinde bir söylenti yayılmaya başladı. İnsanlar Coca-Cola'nın kokain içerdiğini iddia ediyordu. Candler, dindar kişiliği ve pazar okulu öğretmenliği nedeniyle bu suçlamalardan büyük rahatsızlık duydu. Atlanta Journal'a içecekten zarar gören bir kişi bile olursa şirketi hemen kapatacağını söyledi. Şirket bir broşür yayımladı. Coca-Cola'nın içinde tek bir bölünmez kokain atomu yoktur. Bu mutlak ve kesindir. 20. yüzyılın başında Coca-Cola 46 eyalette satılıyordu. Fakat tüketimin neredeyse tamamı soda çeşmelerinden geliyordu. Şişelenmiş Coca-Cola ise neredeyse hiç yoktu. Asa Candler, şişelenmiş pazarın potansiyelini fark etmemişti. Oysa şişe, ele mükemmel oturan şekli ve kabartmalı dokusuyla eşsiz bir ticari paketti. Fakat önce Coca-Cola'nın şişelenip şişelenemeyeceği çözülmeliydi. Teknolojinin sınırlı olduğu 1890'lı yıllarda soda iç tıpalı Hutchinson şişelerine doldurulabiliyordu. Ancak bu şişelerin tıpası bazen içeceğin içine düşüyor, kalite sorunları yaratıyordu. İşte tam bu sırada Chattanoogadan iki iş adamı sahneye çıktı. Benjamin Franklin Thomas ve Joseph Whitehead. 1899 yılında Asa Candler'la görüşerek Coca-Cola'nın ülke genelinde şişelenmesini önerdiler.
Candler'ın ilk tepkisi netti. Beyler, ne paramız, ne zamanımız, ne de bu iş için beynimiz var. Fakat şurubu onlara satmayı kabul etti. Şişeleme haklarını telifsiz olarak verdiler. Bugün bakınca bu karar çılgınca görünse de aslında zekiceydi. Çünkü şişeleme tesisleri kurmak muazzam sermaye gerektiriyordu ve bunu ne Candler ne de Chattanoogalı iki ortak karşılayabilirdi. Bu yüzden Thomas ve Whitehead, Amerika genelinde bağımsız girişimcilere küçük bölgeler satarak şişeleme sistemi kurdu. 1909 yılına gelindiğinde 379 şehirde Coca-Cola şişeleme tesisi vardı. Böylece Coca-Cola ilk kez gerçekten her yere ulaşabilir hale geldi. Bu ilk şişeleme sahipleri genellikle kendi bölgelerinde fırsat arayan küçük kasaba girişimcileriydi. Hatta çoğu 300 millik bölge istemiyorum, mahkeme meydanından 25 mil yarıçap bana yeter derdi. Çünkü o mesafe bir katır arabasıyla bir günde gidip gelmeye uygundu. Buna rağmen Coca-Cola kısa sürede Kentucky'den Alaska'ya kadar her yere taşınmaya başladı. Reklamlar, içeceğin taşınabilirliğini övüyor, yeni şişe kapakları ve modern arabalarla birlikte sunarak markayı dönemin popüler kültürünün merkezine yerleştiriyordu. Luna parklar, fuarlar, beyzbol maçları. Bir şişe Coca-Cola. Amerikan yaşamına kusursuz uyuyordu. Fakat Coca-Cola ne kadar yayılırsa başından beri süregelen bela o kadar büyüyordu. Taklitçiler. Candler bu taklitçileri iş dünyasının yılanları diye adlandırıyordu. Lime Cola, Cera Cola, Coke gibi sahte markalar piyasayı dolduruyordu. O yıllarda Coca-Cola düz kenarlı, sıradan şişelerde satıldığı için bunları ayırt etmek zordu. Etiketler buzlu fıçılarda kolayca düşüyor, şişenin gerçek mi, sahte mi olduğu anlaşılmıyordu. Bu sorun tek bir yolla çözülebilirdi. Karanlıkta bile dokununca Coca-Cola olduğu anlaşılan benzersiz bir şişe tasarlamak. Şirket bir yarışma açtı ve kazanan tasarım 1916 yılında duyuruldu. Indiana'da bir cam fabrikasındaki çalışan ansiklopedide yanlışlıkla kokoyu aramış ve kakao ağacının tohum kabuğundan ilham almıştı. Ortaya çıkan şişe o kadar farklıydı ki şişeleme hattına bile sığmadı. Bu yüzden biraz sadeleştirildi. Kadın bedenini andıran kıvrımlı bir forma sahipti. Bugün kontur şişesi dediğimiz bu tasarım o dönemde Hubble Skirt şişesi olarak biliniyordu. Root Glass şirketi tasarımı patentle korudu ve büyük bir reklam kampanyası başlattı. Artık taklitçiler yok. Bu yeni şişe yalnızca Coca-Cola'ya ait. 1919 yılına gelindiğinde bu şişe tüm şişeleme tesislerinde kullanılmaya başlamıştı. Indiana Terre Haute'da geliştirilen bu yeşil cam şişe zamanla dünyanın en ünlü paketlerinden biri haline geldi. Andy Warhol ilk pop art eserlerinde onu resmetti. Şiirlere konu oldu. Coca-Cola'nın kültürel etkisi büyürken Birinci Dünya Savaşı kapıya dayandı. 1917 yılında Amerika Birleşik Devletleri savaşa girdiğinde Coca-Cola dünyanın en büyük şeker tüketicisiydi. Rasyonlama başlayınca üretim tehlikeye girdi. Şirket hatta renksiz Coca-Cola üretmeyi düşündü. Fakat tüketiciler tadındaki değişimi hemen fark etti. Savaş bittiğinde sorunlar bitmedi. Resesyon ve şeker fiyatlarındaki dalgalanma şirketi neredeyse öldürüyordu. Bu krizler Asa Candler üzerinde ağır bir yük oluşturdu. 1919 yılında Candler ailesi Coca-Cola'yı 25 milyon dolara sattı. Güney tarihinde o güne kadarki en büyük finansal işlemdi. Candler'ın 2300 dolarlık yatırımından doğan muazzam bir dönüş. Zamanlama da ironik biçimde doğruydu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kültürel olarak büyük bir değişim eşiğindeydi. Kükreyen 20'li yıllar hareket doluydu. İnsanlar sürekli yoldaydı ve yolda susarsınız. İçki yasağı, içki alternatiflerini ortadan kaldırmıştı ve modern yaşamı temsil eden içecek neredeyse yoktu. Limonata eskimişti. Kamusal alanda bir şey içip modern görünmek isteyenler için en güçlü seçenek Coca-Cola'ydı. 1920'li yıllarda Coca-Cola her yerdeydi. Şirketin yeni hedefi şuydu: nerede olursanız olun, kolunuzu uzattığınız anda Coca-Cola yanınızda olsun. Bu hedef benzersiz pazarlama hamleleriyle gerçekleşti. Model T otomobiller için benzin istasyonlarına özel soğutucular yerleştirildi. Ve en önemlisi, karton taşıyıcılar doğdu.
6 şişelik ilk six pack Coca-Cola tarafından icat edildi. Bu basit fikir eve tek tek şişe taşımak yerine 6 şişe götürmeyi mümkün kıldı ve satışları bir anda katladı. Coca-Cola artık yalnızca bir içecek değil, Amerika'nın yaşam tarzıydı. 1920'ci yıllarda Coca-Cola işi iyiydi ve bu ivmeyi sürdürmek yeni başkan Robert Woodruff'ın görevi oldu. Woodruff 1923'te liderliği devraldı ve markayı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünya çapında büyütme vizyonuna sahipti. Gençliğinde üniversiteyi bırakmış, çeşitli işlerde çalışmış, sonunda kamyon üretiminde yükselmişti. Ama en önemlisi gazlı içeceklerin nasıl satıldığını sahada gözlemleyerek öğrenmişti. Küçük kasabalardan büyük şehirlere kadar durup soğutucuları kontrol ediyor, rakip içeceklerle tüketim oranlarını karşılaştırıyor ve tüketimin yıl boyunca sürmesi gerektiğini görüyordu. Ona göre Coca-Cola sadece yaz içeceği olamazdı. Her mevsim satılmalıydı. Woodruff, şirketin en değerli varlığının gizli formül olduğunu da biliyordu. Formülü Atlanta'ya bizzat getirip bir banka kasasına kilitleyerek bu gizemi markanın bir parçasına dönüştürdü. Bu gizem insanların ürüne ilgisini arttırdı ve Coca-Cola çevresinde bir Amerikan efsanesi yarattı. Ancak Woodruff'ın asıl vizyonu daha büyüktü. Coca-Cola dünyanın her yerinde satılmalıydı. Küba ve Meksika gibi ülkelerde ufak dağıtımlar vardı ama Woodruff markayı küresel ölçekte tanıtan ilk Amerikan iş liderlerinden biri oldu. Hem Atlanta'nın ötesini gören bir dünya görüşü hem de şirketi tek başına yönlendirecek kadar güçlü bir zete irade taşıyordu. Fakat yerli nüfusa ulaşmak zordu. Örneğin İngiltere dil olarak uygun olsa da buzlu içeceğin kültürde yeri yoktu. Bu dönüşümün gerçekleşmesi için küresel yaşam tarzının değişmesi gerekecekti. 1920'ci yılların sonunda Coca-Cola Amerika'da neredeyse her yerdeydi. Fortune Magazine'e göre 110 bin soda çeşmesinin yalnızca 6'sı Coca-Cola satmıyordu. Yoğun, modern yaşamda kısa bir mola vermek lüks değil ihtiyaç haline gelmişti ve Coca-Cola yenileyici mola fikriyle bu kültüre tam uyum sağladı. 1929'da tanıtılan "Yenileyen mola" sloganı markanın en uzun ömürlü ifadelerinden biri oldu. Bu dönemde reklamcılık da altın çağını yaşıyordu. Norman Rockwell ve N.C. Wyatt gibi büyük sanatçılar Coca-Cola için çalışıyor, hem modern hayatın enerjisini hem de nostaljik Amerikan idealini aynı anda resmediyordu. Coca-Cola böylece yalnızca bir içecek değil, Amerikan yaşamının değişmeyen bir parçası haline geldi. Coca-Cola'nın pop kültüre en kalıcı katkılarından biri, belki de en şaşırtıcısı, Noel Baba'nın modern halini yaratmasıydı. Kış aylarında satışlar zayıf olduğu için şirket tatillerle güçlü bir bağ kuracak bir reklam fikri arıyordu. İlk denemede departman mağazasından çıkıp Coca-Cola ile rahatlayan bir Noel Baba vardı. Ama bu görüntü istenen etkiyi yaratmadı. Sonra 1931 yılında Haddon Sundblom sahneye çıktı. Beyaz sakallı, kırmızı elbiseli, neşeli ve tombul Noel Baba'yı çizdi. Ondan önce Noel Baba'nın görünümü tutarsızdı. Fakat Sundblom'un tasarımı o kadar etkili oldu ki bugün bildiğimiz Noel Baba'nın yüzü haline geldi. Bu figür, büyük buhranın karanlık günlerinde bile iyimserlik, umut ve bolluk mesajı taşıyordu. 1931 Noel'i Amerika Birleşik Devletleri için zor bir dönemdi. Şehirler işsizlikle boğuşuyor, ülke durma noktasına geliyordu. Yine de Coca-Cola satışları yüksek kaldı çünkü insanlar zor zamanda tanıdık olana sarılıyordu. 5 centlik bir Coca-Cola paylaşmak hem arkadaşlık hem nezaket işaretiydi. Bir şişe Coca ile verilen küçük bir mola, insanların eski iyi günleri hatırlamasına yardımcı oluyordu. Reklamlar da bu umudu destekliyordu. Hollywood yıldızlarıyla süslenen afişler, Coca-Cola'nın insanlara küçük bir kaçış sunabileceğini gösteriyordu. Fakat asıl dönüm noktası 1940'lı yıllar oldu. 1941 yılında dünya iki kampa bölünmüş, savaş gölgesi her yeri kaplamıştı. Amerika Birleşik Devletleri henüz savaşta değildi ama atmosfer gergindi. Coca-Cola'nın o yıl hazırladığı tanıtım filminde bile bu tedirginlik hissediliyordu. Manşetler ölüm ve yıkım doluydu. İnsanlar dünyanın nereye gittiğini sorguluyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişi Coca-Cola için garip bir ikilem yarattı.
Savaş üretimi ekonomiyi hareketlendiriyor ve içeceğe olan talebi artırıyordu. Fakat aynı zamanda şekerden ambalaja kadar birçok hayati malzeme kıtlaşıyordu. Altı pak taşıyıcılar metal yokluğu yüzünden tahtadan üretilmeye başladı. Aynı dönemde birçok şirket askeri ürünlere yönelmişti. Ama Coca-Cola için böyle bir dönüşüm mümkün değildi. Yine de Coca-Cola'nın büyük bir avantajı vardı. Amerikan halkının, özellikle de cepheye gidecek genç askerlerin markayla kurduğu güçlü duygusal bağ. Bu bağ, yaklaşan savaş boyunca şirketin en güçlü silahlarından biri olacaktı. Savaş başlayınca soda çeşmesinde çalışan gençler, çiftçiler ve tamirciler bir anda cephedeydi. Evlerinden binlerce mil uzakta, günde sadece key rasyonları ve sigaralarla yaşayan bu askerler için Coca-Cola basit bir içecekten çok daha fazlasıydı. Birçok asker için Coke, Amerikan yaşamının sembolüydü. Uğruna savaştıkları şeyin küçük ama güçlü bir hatırlatıcısıydı. Birliklerden şirket merkezine mektuplar yağdı. Askerler, bize ne için savaştığımızı sorarsanız yarımız Coca-Cola'yı istediğimiz kadar içme hakkımız deriz, diye yazıyordu. Bu mektuplar Robert Woodruff'un efsaneleşmiş kararını doğurdu. Her Amerikan askerinin nerede olursa olsun 5 sente bir şişe Coca-Cola alabilmesi gerekiyordu. Bu hem vatansever bir jestti hem de dahiyane bir iş hamlesiydi. Fakat büyük bir sorun vardı. Şişeler ağırdı, hantaldı ve cephane taşıyan gemilerde yer yoktu. Çözüm tek kelimeyle cesurdu. Şişeleme tesislerini cepheye taşımak. Coca-Cola, Avrupa ve Pasifik cephelerine taşınabilir mini fabrikalar gönderdi. Tesisler savaş bölgelerinin hemen yakınına kuruldu. Bu iş hem pahalı hem tehlikeliydi. Çünkü Amerikan birliklerinin savaşın kazanacağından kimse emin değildi. Ama Coca-Cola yine de yaptı. 1942'de ilk tesisler açıldı. Müttefik generaller projeyi destekledi. En büyük destekçilerden biri General Dwight Eisenhower'dı. 1943'te Kuzey Afrika'daki karargahından Atlanta'ya gönderdiği telgrafta ayda 6 milyon şişe Coke istedi. Bu siparişi karşılamak için teknik gözlemciler denilen Coca-Cola mühendisleri cepheye gönderildi. Onlar resmi asker değildi ama tam cephede görev yaptılar. Bazıları çatışmalarda öldü. Normandiya çıkarmasından sonra bile ciplerin arkasında taşınan portatif şişeleme makineleriyle Fransız ovalarında dolaştılar. Elektrik yokken, malzeme yetersizken doğaçlama yöntemlerle Coke ürettiler. Siperlerde aniden beliren o yeşil şişe askerler için evden gelen bir nefes gibiydi. Askerlerin mektupları bunu kanıtlıyordu. Bir tanesi şöyle diyordu: "Bu lanet yerde Coca-Cola'yı gördüklerinde yüzlerindeki gülümsemeyi görmen gerekirdi. Böyle küçük bir şeyin savaşta ne kadar büyük anlamı olduğunu anlatamam." Savaş boyunca Coca-Cola dünya çapındaki kantinlerde yer aldı. Hatta First Lady Eleanor Roosevelt bile yenileyen pençenin tadını çıkarıyordu. Marka yeni sloganını buldu: "Küresel selam." Reklamlar, üniformalı askerlerin Coke ile nefes aldığı sahnelerle doluydu. Savaş bittiğinde Coca-Cola 64 cephe şişeleme tesisine sahipti. Tüm dünyada Amerikan askerlerine 5 milyar şişe Coke satıldı. Çoğu zaman şişe başına 5 sent fiyatı korumak zarar ettirdi. Ama kazanım çok daha büyüktü. Savaş sırasında Amerikan birliklerine satılan tüm yumuşak içeceklerin de %95'i Coca-Cola'ydı. Savaş sonrası yapılan bir Amerikan lejyonu anketinde gazilerin %60'ından fazlası favori içeceklerinin Coca-Cola olduğunu söyledi. En yakın rakip sadece %7 aldı. Askerler, koku sadece bir içecek olarak değil, savaştıkları değerlerin küçük bir simgesi olarak hatırladı. Bu yüzden evlerine döndüklerinde, banliyölerde yeni hayatlarını kurarken Coca-Cola yanlarında olmaya devam etti. Böylece marka, savaş kuşağının günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bunlar komşularınızdır. Sizin gibi modern hayatın ritmine ayak uyduran, boş zamanın tadını çıkaran insanlar. 1950'lerde Amerika büyük buhran ve İkinci Dünya Savaşı'nın 10 yıllık gölgesinden çıkmış, nihayet rahatlayıp bir şişe Coca-Cola içmeye hazırdı. Bu dönem Coca-Cola için tam anlamıyla bir altın çağdı. Ülkenin aradığı temiz, neşeli eğlence havasına mükemmel bir eşlikti. Coca-Cola artık ulusun favori içeceğiydi. Her kesimden insanın hemfikir olduğu nadir şeylerden biri haline gelmişti. Rekabet çoktu ama Atlanta'daki yöneticiler pek endişelenmiyordu. Rakipler sadece taklitçilerdi. Fakat kültürel ikonlar bile büyüme sancıları yaşar.
Tam 3-10 yıl boyunca. Amerikalılar Coke'u sadece iki şekilde alabiliyordu. Soda çeşmesinden veya klasik yeşil şişeden. Ne daha büyük ne daha küçük. Robert Woodruff bu düzenin kusursuz işlediğini düşünüyordu. Ama tüketiciler değişime hazırdı. Savaş sonrası dönemde alışveriş tarzı kökten değişmişti. Artık bakkal sipariş getirip şişeleri dolaba koymuyordu. Ev hanımları alışverişi kendileri yapıyor ve o ağır ahşap kasaları taşımak zorunda kalıyordu. Bir yönetici bu durumu şöyle eleştiriyordu. Bir ev hanımından 24 cam şişeli kasayı eve taşımasını istiyorsunuz. Kamyon şoförüne bile ağır gelir. Ona nasıl kolay gelsin? Coca-Cola nihayet tüketicinin sesini duydu. 1955'te aile boyu dev şişeyi piyasaya sürdü. Bu markanın en büyük dönüşümlerinden biriydi. 3 farklı şişe boyu klasik kontur şişenin ruhunu koruyarak özenle tasarlandı. Böylece içecek ilk kez eve stoklanan bir ürün haline geldi. Aynı yıllarda televizyon Coca-Cola'nın yeni vitrini oldu. Oturma odalarının köşesine yerleştirilen ahşap televizyon kutuları markanın mesajını doğrudan Amerikan evine taşıdı. İnsanlar TV izlerken aslında kendilerini izliyorlardı. Savaş sonrası refahın getirdiği yeni yaşam tarzını. Reklamlarda her zaman buz gibi camdan fışkıran karbonasyon gösterilir, yenilenme duygusu adeta ekranın dışına taşardı. Radyoda 1920'lerden beri var olan Coca-Cola, televizyonla birlikte gerçek parlaklığına ulaştı. O dönemde reklamlar bugünkü gibi kısa spotlar değildi. Şirketler tüm programları sponsor eder, ürünü şovun içine dokurdu. Coke da böylece eğlencenin ayrılmaz parçası haline geldi. 1950'ler Coca-Cola'nın Amerika'nın evine, televizyonuna ve gündelik ritmine tam anlamıyla yerleştiği dönemdi. Ve bundan sonra markayı hiçbir şey durduramayacaktı. Coca-Cola bir süre Ozzy ve Harriet'in maceraları gibi popüler televizyon programlarını sponsor etti. Karakterler ekranda Coke açıyor, neşeleniyor ve milyonlarca aileye markayı ev sıcaklığıyla bağlıyordu. 1950'lerin gelişen televizyon kültürü sayesinde Coke artık Amerikan hayatının gündelik ritmine iyice yerleşti. Reklamlar çeşit çeşit oldu. Animasyonlar, evde geçen sahneler, iş çıkışı molaları, ünlüler ve tamamen sıcak Amerikanayla dolu anlar. Temel mesaj hep aynıydı. Gerçek yenilenme buz gibi Coca-Cola'dadır. Bu reklamlar Coke'u sadece bir içecek değil, günlük hayatın hoş bir bir şey olarak gösterdi. İnsanlar ekrandaki sahnelere bakıp, "Evet, ben de aynen böyle Coke içiyorum." diyordu. Pek çok Amerikalı bu idealize edilmiş yaşam biçimine ilk kez ulaşabildi ve dünyanın geri kalanı da o yaşamı taklit etmeye başladı. İşte Coca-Cola'yı Amerikan içeceğinden küresel bir içeceğe taşıyan kırılma noktası buydu. 1940'ların sonunda Amerika sokaklarında görülen o tanıdık kırmızı logo kısa sürede dünya genelinde de görünmeye başladı. Savaş sonrası dönem Amerikan barışı olarak adlandırıldı. Amerika ekonomik olarak doruktaydı. Diğer ülkelerse hala savaşın yıkımından çıkmaya çalışıyordu. Bu ortamda Coca-Cola, GI'ların sakız dağıtması gibi neredeyse büyülü bir sembol haline geldi. Egzotik, ulaşılamaz ve heyecan verici bir Amerikan dokunuşu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ön cepheye Coke ulaştırma çabası, şirketin küresel açılımının temelini attı. GI'lar içeceği beraberlerinde farklı ülkelere götürdü. Siviller de tadına baktı ve sevdi. Savaş bittiğinde kurulan temaslar artık kalıcı şişeleme tesislerine dönüştü. İtalya'daki ilk tesisten Hindistan'daki kutlamalı açılışlara kadar büyüme olağanüstüydü. Coca-Cola artık dünyanın en büyük şehirlerinden en küçük kasabalarına kadar her yerde bulunuyordu. Ürün bazı ülkelerde aspirasyoneldi. Amerikan yaşam tarzı satın alınabilir bir formda gelmişti. Reklamlar basitti ama etkiliydi. Genellikle güzel bir genç kadın bir şişe Coke açar. Sadece dil değişirdi. Böylece Amerikan pop kültürünün imajı dünya çapında yeniden üretilirdi. Ve Coca-Cola kültüre kök saldı. Brezilya'da insanlar otobüslere Coca-Cola diyordu çünkü ücret içeceğin fiyatı kadardı. Tokyo'da genç bir garson Coke'un tadını ilk aşkın tatlı acı tadıdı diye tanımladı. Dünyanın dört bir yanı, içecek yanında insanlar mola veriyor, nefes alıyor ve yenileniyordu. Bu alışkanlığa hiçbir şey engel olamıyordu. Kola yalnızca bir içecek değildi. Bir yaşam ritmi, bir kültürel dil, dünya çapında ortak bir yenilenme anıydı.
Amerikalılar Coca-Cola'yı kendi içecekleri yaptığı gibi dünya halkları da onu kendi kültürlerinin bir parçası haline getirdi. Yola çık, yenilen. Çünkü gerçek yenilenme yalnızca Coca-Cola ile olur. Bu mesaj dünyanın her köşesinde aynı duyguyu yarattı. İnsanlar reklamlarda kendilerini gördü. Reklamlardaki hayatı arzuladı ve içecekle gelen o kısa yenilenme anına bağlandı. Coca-Cola artık sadece bir marka değil, küresel bir mistikti. Time dergisi bunu şöyle özetledi. Bir şişe Coca-Cola, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya kalıcı dönüşünün en açık kanıtı. 1960'lar ve 1970'ler her şeyin mümkün olduğu bir dönemdi. Kültür alt üst oluyor, toplum dönüşüyor, sosyal hareketler yükseliyordu. Fakat Coca-Cola 50'li yıllarda olduğu gibi bu çalkantılı döneminde doğal bir parçasıydı. O yılların reklamları açıldığında Amerika'nın gençliğinin gözünden nasıl değiştiğini görmek mümkündü. 10 yılın başında Coca-Cola hala spor, okul etkinlikleri ve gençlik filmlerinin sponsoru olarak yer alıyor, eğlenmek isteyen gençlere mükemmel eşlik rolünü sunuyordu. Fakat gençlik değişiyor, kültür kayıyor, ebeveyn kuşaklarının içeceği olan Coke yeni nesille uyumsuz hale geliyordu. Coca-Cola'nın genç kuşağa attığı ilk büyük adım müzikle geldi. 1963 yılında halk müziği grubu The Limelighters şirket için yeni bir jingle kaydetti. Coca-Cola seni en iyi yeniler. Sadece demo olarak kaydedilen bu şarkı beklenmedik şekilde güçlü bir etki yarattı. Kusurları vardı. Notalar düşüyordu ama ruhu yakalıyordu. Şirket jingle'ın gücünü görünce onu tüm dünyaya taşıdı. Yüzlerce dile çevrildi. Radyo istasyonlarında çalmaya başladı. Ve sonra olağanüstü bir hit oldu. Supremes, Roy Orbison, Petula Clark, Aretha Franklin gibi isimler bu melodiyi söyledi. Coca-Cola reklam müziği artık jingle olmaktan çıkmış, pop kültürünün kendisi haline gelmişti. Reklamlar şarkı gibiydi. Gerçek müzisyenlerle, gerçek stüdyolarda, hit kayıtlar kalitesinde hazırlanıyordu. O dönemin gençliği için Coca-Cola ile her şey daha iyi gider, sadece bir slogan değil, bir kuşağın ritmi oldu. 1969 yılına gelindiğinde kültürel değişim fırtına gibi esiyordu. Birçok insan için bu değişim çok hızlı, çok sarsıcıydı. Her şey sorgulanıyordu. Hükümet, aile, arkadaşlıklar, toplumun temelleri. İnsanlar istikrar ve samimiyet arıyordu. Coca-Cola'nın buna cevabı gerçek şey temasını ortaya çıkarmaktı. Şirket başlangıçta bu sloganı geçici kullanmayı planladı. Ama kampanya o kadar güçlü bir yankı uyandırdı ki bir daha geri dönülmedi. Mesaj basitti. Biz gerçek içeceğiz, diğerleri taklit. Eğer birkaç kuruş tasarruf etmek istersen al ama biz gerçek olanız. 1971'in başlarında ise her şey tesadüfi bir anla yepyeni bir boyuta taşındı. Bir uçak yoğun sis nedeniyle İrlanda'da saatlerce bekletilmişti. Yolcular arasında Coca-Cola için Londra'ya giden metin yazarı Bill Baker da vardı. Başta herkes gergin ve öfkeliydi. Farklı ırklar, diller, inançlar birbirine kızgındı. Fakat terminalde beklerken insanlar kahve ve Coca-Cola üstünden sohbet etmeye, bağ kurmaya başladı. Baker bu sahneyi izlerken aklından şu satır geçti. Dünyaya bir Coca-Cola ısmarlayabilmeyi isterdim ve onu bir anlığına bir arada tutmayı. Londra'ya ulaşınca fikri müzik yazarları Roger Cook, Roger Greenaway ve Billy Davies'e sundu. Başta tuhaf bulundu ama şarkı hızla şekillendi. Reklam ilk kez İtalya'daki bir tepede çekilmeye çalışıldı ve büyük bir fiyaskoydu. Yağmur yağdı, yüzlerce figüran isyan etti, sahne dağıldı, çekim kullanılamadı. Ardından yeni bir tepe seçildi. Farklı kültürlerden gençlerle ikinci bir çekim yapıldı. Oyuncular İngilizceyi bilmediği için dev kartonlardan dudak hareketi öğrenmek zorunda kaldılar. Sonuçta reklam tarihe geçti. Farklı milletlerden gençler bir tepenin üzerinde el ele Coca-Cola şişeleriyle dünyaya bir Coca-Cola ısmarlamak isterdim şarkısını söylüyordu. Reklam yayımlandıktan sonra Coca-Cola merkezine mektuplar yağdı. İnsanlar sözleri istiyordu. Bir daha ne zaman yayınlanacağını soruyordu. Sadece mesaj için teşekkür ediyordu.
Hatta Coca-Cola içmeyenler bile bu reklama bağlanmıştı. 1971 reklamı dünya gençliğini bir araya getiren barış, birlik ve iyimserlik sembolü oldu. Gerçek şey bugün dünyanın istediği şey teması ilk kez bu kadar evrensel bir karşılık buldu. Jingle'ın iki versiyonu o kadar sevildi ki Coca-Cola'dan bahsetmeyen bağımsız hit şarkılara dönüştü. İnsanların ortak bir paydada buluşabileceğini, bir olabileceğini söylüyordu. Fakat 60'ların iyimserliği 70'lere geçerken hızla dağıldı. Politik krizler, skandallar ve ekonomik sıkıntılar Amerikan güvenini aşındırıyordu. Benzin kuyrukları, enflasyon ve ulusal moralin düşmesiyle insanlar belki de her zamankinden fazla mola verip yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Tarihe bakarsak Amerika kendini kötü hissettiğinde genelde neşeli şarkılara sarılır. Bu anlayış Coca-Cola'nın reklam temasına dönüştü. Güneşli tarafa bak, iyiyi ara, gerçek şeyi ara. 70'lerde birçok reklam doğrudan politikayla ilgili değildi ama duygusal bağ kurmayı başardı. Mean Joe Green'e reklamı bunun en ünlü örneğiydi. Yorgun bir futbolcunun küçük bir çocukla sıcak bir an paylaşması tüm dünyada farklı kültürlere uyarlanarak yankı buldu. Her versiyon aynı şekilde biterdi. Hey çocuk, yakala. Mesaj hep aynıydı. Kendini reklamlarda gör. Bu hikayenin parçası ol. Ama Amerikan halkıyla Coca-Cola arasındaki bağ 1985'teki o 80 güne denk gelen krizde hiç olmadığı kadar gerildi. Şekerli kola pazarı düşüyordu ve ilk kez insanlar belki de Coca-Cola tadından sıkıldık mı diye soruyordu. Şirketin Ar-Ge ekibi bu soruya yanıt aradı ve şaşırtıcı bir sonuç buldu. Yeni, daha tatlı bir formül yaratmışlardı ve tat testlerinde hem rakipleri hem de orijinal Coke'yu kolayca yeniyordu. Mantıkla bakınca değişim doğru görünüyordu ama mantığı kolayla karıştırmak her zaman tehlikelidir. Çünkü Coca-Cola sadece bir içecek değil, Amerikan kültürünün bir parçası, bir duygudur. Formülü değiştirmek, insanların yüzyıldır oluşturduğu o mistik bağa saldırmak demekti. Yine de 80'lerde değişim arzusu güçlüydü. 1984'ün sonunda karar verildi. Yeni Coke için gizli bir operasyon başlatıldı. Kod adlar, kapalı toplantılar, geç gece telefonları. Amaç açıktı. Dünya tarihinin en ünlü içeceğini tamamen yeni bir tatla yeniden doğurmak. Ve bunun sonuçları birkaç ay sonra tüm ülkeyi sarsacaktı. Büyük gün 23, Nisan 1985'ti. Bu tarih Coca-Cola içen herkesin hafızasına kazındı. O gün New York'taki basın toplantısında Coca-Cola şirketinin başındaki Roberto Goizueta sahneye çıktı ve dünyayı sarsacak açıklamayı yaptı. Dünyanın en iyi yumuşak içeceği artık daha da iyi olacaktı. Yeni bir formül geliyordu. Basın şaşkındı ve sert sorular gelmeye başladı. Bu kararın başarısız olmayacağına gerçekten imza atıyor musunuz? Goizueta ise kendinden emindi. Ona göre bu kararın riski yoktu. Çünkü değişimi şirket değil, tüketiciler istemişti. New Coke dev bir reklam kampanyasıyla piyasaya çıktı ama tepki anında geldi. Tat testlerinde yeni formül açıkça tercih edilmişti. Hesaba katmadıkları ise Coca-Cola'nın insanlarla kurduğu derin duygusal bağdı. Aslında insanlar New Coke'un tadını değil, fikrini reddetti. Amerika'nın hayatına yüzyıldır eşlik eden bir sabiti değiştirmek, halkın kalbinde büyük bir tepki uyandırdı. Atlanta'daki merkez öğlene kadar binlerce öfkeli çağrı almaya başladı. İlk günlerde 5.000 çağrı, Haziran'da 8.000 çağrı. Her gün mektuplar da yağdı. İkinci Dünya Savaşı'nın cephe mektupları gibi insanlar Coca-Cola'ya duydukları sevgiyi anlatıyordu. Birçoğu içeceği bile tüketmiyordu. Fakat markayı toplumun temel bir parçası olarak görüyorlardı. Değişiklik onlara göre kültürel bir ihanetti. Temmuz ayında şirket geri adım attı. Yeni bir basın toplantısında Coca-Cola Classic'in geri döndüğü duyuruldu. Coca-Cola şirketi başkanı Don Kioff şunları söyledi. Yeni formülün rakipleri tattığı testlerde geçtiğini biliyorduk. Müşterilerin çoğunun seveceğini de biliyorduk.
Ama orijinal tadı geri isteyen binlerce mektup ve telefon olacağını bilmiyorduk. Ve sonra o ünlü söz geldi. Bazıları bunun zekice bir pazarlama numarası olduğunu söyleyecek. Gerçek şu ki o kadar akıllı değiliz ve o kadar aptal da değiliz. Bu tartışma önemli bir gerçeği ortaya koydu. Coca-Cola markası aslında şirkete ait değildi. Amerikan halkına aitti. Halk bu içeceği ikinci bir Amerikan bayrağı gibi görüyordu. Sonunda New Coke bir ders oldu. Markanın gücünün yalnızca tadında değil, insanların yaşamındaki yerinde saklı olduğunu kanıtladı. Ve Coca-Cola'nın dünya çapındaki yükselişi bu bağı daha da güçlendirmeye devam etti. Son 20 yılın simgesel anlarında Coca-Cola hep oradaydı. Sovyet yönetimi çökerken Doğu Avrupa'da yaşayan insanlar ilk kez Coca-Cola tadıyordu. Uzay istasyonlarında ve mekiklerde yörüngeye çıkan ilk soda Coca-Cola oldu. Körfez Savaşı görüntüleri ise Coca-Cola'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında askerlerle kurduğu bağı hatırlatıyordu. Şirket çoğu zaman başarılarını şaşırtıcı rakamlarla anlatıyordu. Tüm Coca-Cola 6 fit derinliğinde bir havuza dökülse 25 mil uzunluğunda olurdu. Eski Faithful'dan fışkırsa 1970 yıl boyunca durmadan akardı. 8 ons şişelerle dünyayı 96 kez çevreleyen 4 şeritli bir yol oluşturulabilirdi. Ürün 200 kadar ülkede satılıyor ve günde 1 milyardan fazla içiliyordu. Fakat tüm bu sayılar Coca-Cola'nın temsil ettiği şeyin yalnızca küçük bir parçasıydı. John Pemberton içeceği yarattı. Asa Candler onun Amerikan yaşamının içeceği olabileceğini gördü. Robert Woodruff ise Coca-Cola'nın dünya çapında başarıya ulaşabileceğine inanıyordu. Ve milyonlarca insan formül değiştiğinde verdikleri içten tepkilerle bu markanın kendilerine ait olduğunu gösterdi. Bugünün değişken dünyasında bile bir Coca-Cola açarsınız ve tadının nasıl olacağını bilirsiniz. 10 yıl önceki gibi, dün gibi, şimdi gibi. Hep aynı yenileyici his. Sanatçı Andy Warhol'un dediği gibi. Coca-Cola'nın en güzel yanı senin içtiğinin ünlü bir oyuncunun içtiğiyle tamamen aynı olmasıdır. Bu içeceğin içinde bir eşitlik duygusu vardır. Zengin olmanız gerekmez. Özel bir ayrıcalığa sahip olmanız gerekmez. Hangi ülkeye giderseniz gidin, bir Coca-Cola tabelası gördüğünüz anda kendinizi daha güvende hissedersiniz. Çünkü Coca-Cola molayı, ferahlığı ve evrensel bir ortak dili temsil eder. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bazen bir içeceğin, bir şişenin, bir tabelanın ardında ne kadar uzun bir insan hikayesi olabileceğini unutuyoruz. Zaman değişiyor, toplumlar değişiyor, alışkanlıklar değişiyor. Ama bu hikayeler yaşamın akışı içinde sessizce bize eşlik ediyor. Coca-Cola'nın serüveni de tam olarak böyle. Kimi zaman sokak köşelerinde, kimi zaman savaşların gölgesinde, kimi zaman da insanların sıradan bir molasında ortaya çıkan bir iz. Büyük zaferleri anlatmıyor, büyük sözler söylemiyor. Sadece insanların yaşadığı çağlara ayna tutuyor. Yıllar boyunca farklı kıtalarda, farklı dillerde, farklı hayatların içinde aynı şişe yan yana durdu. Ve bu basit görüntü bile bize bir şey hatırlattı. Ne kadar farklı yönlere savrulursak savrulalım, günlük yaşamın küçük anlarında birbirimize benzediğimizi. Belki de bu yüzden bu hikaye hala aklımızda. Büyük olduğu için değil, insanların gündelik hayatına dokunan küçük anların toplamı olduğu için. Şimdi bu bölüm biterken tek bir şey kalıyor geriye. Gördüğümüz her sahneden, her olaydan ve her değişimden bir iz taşımak. Ve belki de fark etmek. Bazen koca bir yüzyılı anlamak için dev konuşmalara değil, sıradan bir anın sessizliğine bakmak yeterli.